Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok kolay 2 şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Gri renginde. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir model oldu hanımlar. Bu şekilde patiğimiz, tabanımız, patiğimizin topuğu hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar, patiğimize bilek bölümünden başlıyoruz. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler olabilir. Başlangıç sayımız aynı olacak. Patiğin büyüklüğünü şuna göre ayarlayacağız. Bakın şuralardaki ajurlarına göre. Hanımlar, daha büyük yapmak isteyenler buraya 2 sıra daha ajur fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de 1-2 sıra ajur eksik yapabilir. Başlangıç sayımız her numara için aynı oluyor. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. Şöyle ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. 46 ilmek atacağız. 46 ilmek ile patiğe başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 46 adet ilmeğimizi atalım, gelelim. 46 adet ilmeğimi attım, geldim. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Şöyle dönüyoruz hanımlar. Bu bilek bölümünde 2 ters 2 düz lastik uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Bir düz. Devamında ilmeklerimi 2 ters 2 düz olacak şekilde örüyorum. 2 ters 2 düz. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyorum. 2 düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geldim hanımlar. Geri dönüyoruz. Bir sıra lastik yaptık. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi lastiğimize devam edeceğiz. Bir sıra lastiğimizi yapmıştık. Şimdi ön yüzde 2. sıra lastikteyiz. Kenar ilmeğimi şöyle alıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Yanında bir tersim var. Ters ördüm. Devamında bakın 2 düz. Bakın 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. 2. sıramızı yapmış oluyoruz böylece. Sonra geri döneceğiz. Arka yüzde tekrar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Lastiğe devam edeceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde tekrar aynı işlemi yapacağız. 4 sıra. 5, 6 derken böyle lastiğe devam edeceğiz hanımlar. Ben bu patiğimin şu kenar bölümüne hanımlar şuraya toplamda 7 sıra lastik ördüm. Burada 7 sıra lastiğim var. Dileyen bu lastik sırasını buradaki artırabilir, daha fazla yapabilir. Dileyen daha eksik yapabilir. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ama dediğim gibi ben 7 sıra lastik ördüm. Şimdi hep birlikte bu bilek bölümündeki lastiğimizi tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte modele başlayacağız. Evet hanımlar, ben toplamda 7 sıra lastiğimi ördüm, geldim. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelimize başlayacağız. Artık ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Tam ortada 2 ilmek var. Şöyle lastik düz 2 ters lastikleri sayarak da bakın. Şöyle tam ortadaki 2 ilmek. Bu 2 ilmeği baz alacağız. Bunun sağından ve solundan artırmaları yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi ön yüzdeyim, düz öreceğim. Sayarak gidiyorum hanımlar. 21 adet ilmeği öreceğiz. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek ördüm bir kenara. İlk sırada sayarak gittik. Sonrasında sayarak gitmeye gerek yok. Çünkü artırma yapacağımız yerler belli olacak. 21 ilmekten sonra ipimi şişime şöyle doluyorum. Yani ajur yaptım. Bir ilmek ördüm. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Şu ortadaki 2 ilmek
düz örülecek. Bu 2 ilmek bizim tam orta noktamız olacak. Bakın tam şurası. Bunu baz alarak sağından ve solundan artırmalar yapacağız. 2 ilmek düz ördükten sonra hemen artırdım. Bir düz ördüm. Tekrar ajur yapıyorum. İpimi şişime dolayarak artırmamı yaptım. Burada da 21 ilmek kaldı. Kalan 21 ilmeği öreceğiz. Sayarak gidelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Gördüğünüz gibi tam ortadan artırmamızı yaptık. 4 kere ajur yaptık. 4 ilmek artırmış olduk. 46 ilmeğim vardı. 4 ilmek artırma yapınca 50 ilmek oldu. Geri dönüyoruz hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde yapılacak hiçbir işlem yok. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Sadece ön yüzde artırma yapacağız. Arka yüzde ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Hepsini örüyorum. Bakın ajur olan ilmeklerimi, yani artırdığım ilmeklerimi hepsini ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğim. Ön yüzde tekrar artırmalarımızı yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de ters ördükten sonra hemen geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi ilk sırada 21 ilmek örüp öyle artırma yapmıştık. İlle de ben sayarak gideceğim diyenler varsa da şimdi 21 ilmek örüp öyle artırmayı yapacaklar. Sonraki sıra 25, sonraki sıra 27, ikişer ikişer artacak. Ben artırmayı saymadan ilmeklerimi şöyle hesaplayacağım. Bakın ortadaki 2 ilmeğim belli. Bu 2 ilmek, bunun önündeki 1 ilmeğe kadar öreceğim. Sonra artırmamı yapacağım. Her seferinde böyle saymaya da gerek kalmıyor. Kenar ilmeğimi aldım. Sayanlar 23 ilmek örecekler. Her sırada ikişer ikişer yanlardaki ilmek sayısı artacak. İlk sırada 21'di. Şimdi 23 ilmek. Sonraki sıra 25. Sonra 27. Sonra 29. Böyle gidiyor. Ben bakın ilmeklerimi örüyorum. Bakın ortada ikili ilmeğim var. Bu ikili ilmeğimin önündeki bir ilmeğe kadar ördüm. Bakın artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırma yapıyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi ördüm. Hemen bunun sol tarafına da artırma yapacağız. Bakın hemen artırma yapıyorum. Bir ilmek ördüm. Artırma yapıyorum. Bir ilmek, 2 kere artırma yaptık. Bakın 2 ilmekten sonra artırma yaptım. Bir ilmek ördüm. Tekrar artırma yaptım. Burada da 23 ilmek kalıyor. Kalan 23 ilmeğimizi örüyoruz. Gördüğünüz üzere gayet kolay. Model bundan ibaret. Şimdi de ilmek sayımız 54 oldu. 4 ilmek daha artırdık. Her artırmada ilmek sayısı 4'er 4'er artıyor. Evet. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yapılacak yine herhangi bir işlem yok. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz yine. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. İlk defa patik yapacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model oldu. Çok kolay, oldukça da şık, ayakta çok kibar duruyor görüldüğü üzere. Bu şekilde sıra sonuna kadar arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Tekrar ön yüzde aynı şekilde artırmaları yapacağız. Sayarak yapanlar 25 ilmek örecekler. Saymayarak benim gibi yapanlar da bakın şu ortadaki ikili ilmeğimiz var, orta ilmeğimiz. Onun önündeki bir ilmeğe kadar öreceğiz. Artırma işlemi böyle devam edip gidecek. Bir sıra daha birlikte yapalım, iyice anlaşılsın model.
Evet hanımlar, bakın. Ortadaki ikili ilmeğim onun önündeki bir ilmeğe kadar ördüm. Hemen artırmamı yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Ortadaki iki düz ilmeğimi ördüm. Hemen bu tarafa da artırmayı yapacağız. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir tane artırdım. Kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde devam edip gidiyor hanımlar. Patiğimiz böyle devam ediyor. Şimdi de 58 ilmeğimiz oldu. Evet. Ön yüzde yine artırmalarımızı yaptık. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerin tamamını ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine artırmalara aynı şekilde devam edeceğiz. Sayarak gidenler bu defa 27 ilmek örecekler. İlk artırmada 21 ilmek örüp artırmıştık. İkincisinde 23, üçüncüde 25. Şimdi 2 ilmek daha artacak, 27. Ama ben yine saymayacağım. Hemen ortadaki ikili ilmeğimin bir önündeki ilmeğe kadar öreceğim. O şekilde artırmamı yapacağım. Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bakın, burada ikili ilmeğim var. Onun önündeki bir ilmeğe kadar ördüm. Artırmamı yapıyorum. Bir ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Ortadaki ikili ilmeğimi düz ördüm. Hemen ardından artırma yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar artırma yaptım. Bu sol kenarda da 27 ilmek kaldı. 27 ilmeği bu şekilde örüyoruz. Böylece ilmek sayımız da 4 ilmek daha arttı. 62 oldu. Patiğimiz böyle devam edip gidiyor hanımlar. Evet. Ön yüzde artırmamızı yaptık. Modelimizi oluşturduk. Arka yüzde yine ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine size tarif ettiğim gibi aynı şekilde artırmalara devam edeceğiz. Hanımlar, ben bu patiğimde toplamda 86 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve 37-38'e uyumlu oldu benim bu modelim. Sizler 39-40 olacaksanız eğer ilmek sayınız 90 olacak hanımlar. 90 ilmek olarak yapabilirsiniz. Yani bir sıra daha artırma fazla yapacaksınız. Eğer ki 41 numara yapacağım diyenler varsa da burayı 94 ilmek yapacaklar. Bir sıra daha ajur fazla yapacaklar. Her artırmada, her ajurda 4 ilmek artıyor. Ya da ben 35-36 numara yapacağım diyen hanımlar varsa da ben 86 yaptım. Onlar 82 olana kadar ajurlarını yapacaklar. Yani benden bir ajur eksik yapacaklar. Bu şekilde patiğin boyutu ayarlanacak. Dediğim gibi ben 86 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Şimdi hep birlikte ayak ölçülerimize göre patiğimizin bu modelli bölümünü tamamlayalım, gelelim. Sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, ben 86 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Artık şimdi artırma yapmayacağım. Haroşa örgü öreceğim. Patiğimizin şu kenar kısmı için bakın burada görünüyor. Haroşaları öreceğiz. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Bakın, kenar ilmeğimi aldıktan sonra ön yüzdeyim. İlmeklerimi yine sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Artırma falan yapmayacağız. İlmeklerimizin hepsini bu şekilde sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar bir diş haroşa elde etmiş oluyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşamız oluyor. Şöyle baktığımızda bakın, burada bir diş haroşamız oluştu. Sıra sonuna kadar ilmekleri bu şekilde öreceğiz. Aynı işlemi 2 kez daha tekrar edeceğiz. Burada 3 diş haroşamız olacak. Yani şu şekilde 3 sıra. Patiğimizin bu bölümünde 3 sıra haroşa olana kadar tamamlayalım, gelelim. Sonrasında birlikte tabanımıza başlayacağız.
Evet hanımlar, buraya 3 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımıza geçiş yapacağız. Şimdi taban ayrımında ilmekler şöyle ayrılacak. İlmek sayınız kaç olursa olsun buruna 8 ilmek ayıracaksınız hanımlar. Ben şişimde 86 ilmeğim var. Buruna 8 ilmek ayırdım. 86'dan 7'yi çıkartıyorum. Geriye 78 ilmek kalıyor. Siz de toplam sayıdan buruna ayırdığınız ilmek sayısı olan 8'i çıkartacaksınız. Kalan ilmek sayısını da 2'ye böleceğiz. 2 yana eşit paylaştırmak için. Ben 78 ilmeğimi 2 yana eşit paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için ön yüzde bu ilk kenardaki 39 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeği ile birlikte toplam 39 ilmek. Bu şekilde hanımlar, buraya 39 adet ilmeğimi örüp geliyorum. 39 ilmeğimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi patiğimizin burnu için 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saydığımızda şu kenarda da 39 ilmek kalıyor. Ardından geri dönüyorum. İpimiz karşıda olacak bu aşamada ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tabanda da haroşa yapacağım hanımlar. Şimdi 8 ilmeğimi tekrar örüyorum. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri döndüm. Buraya 8 ilmek ile bir diş haroşa örmüş olduk. Hanımlar, tabanımız 14 ilmek olacak ve 14 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek yandan örerek ortaya alıyorum. Ortada 9 oldu. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi hanımlar 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi alıyorum. Şimdi de 11 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu hanımlar. 14 olana kadar devam edeceğim bu işleme. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya aldım. 13 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 14 oldu. Şimdi 14 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz hanımlar. Kesimler başlayacak. 13 ilmek öreceğiz. 14. de kesimi yapacağız. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 13 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yanındakini de birlikte alıyorum. Keserek örüyorum. 14. de kesimi yaptık. Şimdi kesimden sonra geri döndüm. Artık taban böyle devam edecek. 13 öreceğiz. 14'te kesim yapacağız. İp karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. de yine kesimimi yapıyorum. Tabanımızı bu şekilde öreceğiz hanımlar. Tekrardan kesimden sonra geri dönüyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar 13 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. de kesimimi yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm ve geldim. Şimdi bu 14 ilmek ile patiğimizin bu arka bölümünü öreceğiz. Şu haroşalı kısımlarda haroşa örgü uygulaması yaparken şu bölümlerde, ara bölümlerde ön yüzde düz, arka yüzde ters uygulaması yapacağız. Öncelikle yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzdeyim.
Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim öncelikle. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kestim. Hemen şurada bakın kenar ilmek yerleri var. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Hanımlar tekrar 14 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkasını şu kenarlara eklemiş oluyoruz. Ardından geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada haroşaya devam edeceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ilmeklerimi. Son 2 ilmeğimi kestim. Ardından geri dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek bakın ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi bakın şu şekilde keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden haroşa olarak son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Sonrasında hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam edeceğiz. Bakın son 2 ilmeğimi kestim ve geri dönüyorum. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Artık bu aşamada ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Şöyle hemen model üzerinde göstereyim. Bakın bu şekilde yapacağız hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Yine son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğimi şöyle ön yüzdeyim düzden kesiyorum ve bakın sıradaki kenar ilmek yerinden yine ilmeğimi çıkarttım. Şimdi arka yüzdeyim. Bu defa ip benden tarafta, şöyle karşıda değil. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için bu defa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim burada. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten kesiyorum. Geri döndüm. Yine buradaki kenar ilmek yerine girerek hemen şuradan ilmeğimi çıkarttım. Şimdi devam edeceğim. Yine ön yüzdeyim. Bir sıra daha göstereceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ön yüzde düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Son 2 ilmeğimi düzden kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi şöyle aldıktan sonra ilmeklerimi son 2 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Son 2 ilmeğimi burada tersten kestim. Geri dönüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek, yani hemen şuraya, yeri belli zaten ilmeklerin. Hemen düzgün bir şekilde bulayım. Evet, buradan ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde hanımlar şu lastikli bölümlere kadar devam edeceğiz. Yani şuraya kadar ön yüzde düz, arka yüzde ters yapacağız. Lastikli bölümde de yine bilek bölümünde model bütünlüğü sağlansın diye 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. Şimdi şu lastik bölümlere gelene kadar, yani şu bölümlere gelene kadar patiğimizin arka bölümünü bu şekilde tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, şu bilek kısmında lastikli bölümlere kadar geldim. Artık burada 2 ters 2 düz örgü uygulaması yapacağız. Öncelikle bakın en son şu kenardan ilmek çıkartmıştım. Bu ilk ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek ters öreceğim. Devamında 2 düz 2 ters olacak şekilde ilmekleri örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 ilmek düz öreceğim. Bakın ters örecekken son 2 ilmek ters denk geldi. Tersten kesiyorum yine son 2 ilmeğimi ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. İp karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. 2 ters, 2 düz. Son 2 ilmek kalana kadar 2 ters, 2 düz örüyorum. 2 ters, son 2 ilmeğim düz denk geldi. Düzden kesiyorum. Geri döndüm. Yine burada sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Lastik olarak patiğimizin arkası da böyle örülecek. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu boğaz bölümünü de tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar arka bölümü ördüm, geldim. Şimdi ilmeklerimi artık keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesme işlemini yapıyorum. Bu şekilde.
ilmeklerin tamamını kesiyoruz böyle. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şu kenarda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığım ile hemen şurada dibine batarak burayı düzleyeceğim hanımlar. Şöyle. Bakın burayı düzledik. 2 zincir çekip artık ipimi de keseceğim şimdi. Hemen iplerimizin ucunu, bakın başladığımız yerde patiğimizi bitirdik. Hiç ip kırmadık. Başlangıç ipimiz buydu. Bitiş ipimiz de burada. Hemen iplerimizin uçlarını gizleyelim. Hani ayağı giydikten sonra bunlar çıkmasın dışarı, hoş bir görüntü olmaz. Hem de sağlamlık açısından bu şekilde gizlemekte fayda var. Şöyle. Böyle zincir tekniğiyle sıkılayarak gizliyorum. Evet, şimdi bir diğer ipimiz vardı, bitiş ipimiz. Onu da yine aynı şekilde gizleyelim. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Gerçekten çok güzel, örmesi zevkli, hoş bir model. Ayakta da çok şık, çok zarif duruyor. Üstelik çok da kolay. Evet, patiğimiz şu şekilde, bakın. Gördüğünüz gibi gayet esnek, ayağı saran, çok hoş, çok kolay, şık bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim hanımlar. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın, tabanımız, topuğumuz, şöyle kenardan duruşu, yandan duruşu böyle. Model bu. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Genelde soruluyor, bir ip yetiyor mu diye. Bakın hanımlar, bir tam ipten başlamıştım. Bir ip yetti. Hatta çoğu da kaldı. Ben bu iple aynı patikten bir çift daha örebilirim. İpim de şuydu hanımlar. Hemen göstereyim. Bakın, markası bu. Hemen sizlere 250 metrelik bir ip. Yetti de arttı bile. Evet, yine güzel bir modelin daha birlikte sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.